Sana bir soru. Neden başaramıyorsun? Belki de başarısızlıklarının sebeplerini dış dünyada arıyor ama içindeki cevabı göz ardı ediyorsun. Bugün Stoacı filozoflardan ilham alarak seni durduran gerçek engelleri bulmaya ve başarıya giden doğru yolu keşfetmeye odaklanacağız. Videonun sonunda başarıya ulaşmanın en güçlü yöntemlerinden birini paylaşacağım. Hadi, hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar dağ eteklerinde küçük bir köyde yaşayan bir marangoz vardı. Marangoz sabırla ve dikkatle işlediği ahşaplarla tanınırdı. Ancak bir süredir mutsuzdu. Müşterilerinin çoğu ondan büyük eserler yapmasını istiyor. O ise ya vakit yetersizliğinden ya da malzemelerden şikayet ederek bu işleri reddediyordu. Marangoz her geçen gün daha da karamsar hale geliyordu. Bir gün kasabaya yaşlı bir gezgin geldi. Gezgin, marangozun eserlerini görmek için dükkana uğradı ve yaptığı işlerden etkilenerek ona şu teklifi yaptı. Eğer bana zamanını nasıl kullandığını gösterebilirsen sana altın bir sandık bırakacağım. Bu teklif marangozun ilgisini çekti. Gezgin, marangozu 3 gün boyunca izlemek için onun yanında kalmaya karar verdi. İlk gün marangoz sabah erkenden kalktı ve işlerine başladı. Ancak birkaç saat içinde dikkatini kaybetti. Eski bir sandalyeyi tamir etmeye çalışırken birden ahşap rafları düzenlemeye koyuldu. Gezgin bu durumu sessizce izledi. İkinci gün marangoz büyük bir siparişi tamamlamak üzereydi. Ancak öğle vakti gelen bir dostuyla uzun bir mola vererek sohbet etmeye daldı. Gezgin yine notlarını aldı. Üçüncü gün ise marangoz işler arasında o kadar çok zaman kaybetti ki gün sonunda hiçbir işini tamamlayamadı. Gezgin üçüncü günün sonunda marangozla konuştu. Ahşapları işlemek için gösterdiğin sabrı kendi zamanını yönetmek için göstermiyorsun. Büyük eserler yaratmanın sırrı zamanı doğru kullanmaktan geçer. Kısa vadeli işlerle oyalanırken uzun vadeli hayallerin geride kalıyor. Marangoz bu sözlerden çok etkilendi ve düşüncelere daldı. Gezgin ertesi gün marangozun yanına bir altın sandık bıraktı. Ancak sandık boştu. Marangoz şaşırdı ve sordu. Bu boş sandık ne anlama geliyor? Gezgin gülümseyerek cevap verdi. Asıl altın senin fark ettiğin gerçek. Zamanını doğru yönetmek, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin anahtarıdır. Bu konuşmadan sonra marangoz sadece küçük işlerle değil, hayallerine ulaşmak için de plan yapmaya başladı. Zamanını dikkatle organize etti ve büyük projelere odaklandı. Artık köyde herkes onun sabrı ve planlama becerisiyle ortaya koyduğu eşsiz eserlerden bahsediyordu. Gezgin ise köyden ayrılırken marangozun yeni hayatını izlemekten mutluluk duydu. Marangoz, gezginin öğüdünü bir ömür boyu hatırladı. Sabır ve disiplinle çalış. Çünkü büyük hayaller dikkatli planlamalarla gerçeğe dönüşür. Başarısızlık, yanlış tanımlanan bir kavram. Birçok insan başarısızlığı bir son, bir durak veya hayatta geri dönüşü olmayan bir hata olarak görür. Ancak Stoacı filozoflar başarısızlığı hayatın doğal bir parçası ve öğrenme sürecinin bir aşaması olarak değerlendirirler. Peki neden başarısız oluyorsunuz? İlk olarak başarıyı yanlış tanımlıyor olabilirsiniz. Başarının toplum tarafından dayatılan kalıplarına mı takılıp kaldınız? Prestijli bir iş, pahalı bir araba veya kusursuz bir sosyal hayat mı başarıyı temsil ediyor sizin için? Başarı gerçekten sizin için anlamlı bir hedefe ulaşmak mı, yoksa başkalarının onayını kazanmak mı? Eğer içsel bir tanımınız yoksa, başarısızlık sizi kolayca yenebilir. Başarının anlamını sorgulamak bu yolda atılacak ilk adımdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi değerlerini bilmeyen biri, hayatta hep dış dünyanın esiri olur. Düşünün, şu ana kadar peşinden koştuğunuz şeyler size gerçekten ne kazandırdı? Hayatınızdaki her hedefi sorgulayarak ve bu hedeflerin size mi ait yoksa başkaları tarafından mı belirlendiğini anlayarak bir yol haritası çıkarabilirsiniz. Başarıyı tanımlarken bir diğer kritik konu ise zamandır. Çoğu insan başarının bir anda ortaya çıktığını düşünür. Ancak Stoacılar bize şunu hatırlatır. Başarı bir sürecin sonucudur ve o sürecin her adımı dış gözlerden uzakta tamamlanır. Kendinize bu süreyi tanıyor musunuz? Sabır bu yolun anahtarlığından biridir. Sık sık unutulan bu erdemi günlük hayatınıza dahil ederek hem kendinize hem de hedeflerinize karşı daha nazik olabilirsiniz. Son olarak başarıyı kazanılacak bir ödül olarak değil, inşa edilecek bir yolculuk olarak görün. Büyük bir bina düşünün. Her tuğlası bir amaca hizmet ederek yerleştirilir. Siz de hayatınızın her anında o tuğlaları bilinçli bir şekilde yerleştiriyor musunuz? Unutmayın, başarı sizin tanımınız kadar anlamlı ve değerlidir. Beklentiler, görünmeyen zincirler. Çoğu zaman başaramamamızın sebebi başkalarının beklentilerinin ağına takılmamızdır. Aile, arkadaşlar ve toplum farkında olmadan üzerimizde büyük bir baskı yaratır.
Çocukluğumuzdan itibaren ne yapmamız gerektiği, kim olmamız gerektiği gibi beklentilerle büyürüz. Bu beklentiler çoğu zaman kendi arzularımızı gölgede bırakır. Örneğin bir öğrenci düşünün. Ailesi ondan prestijli bir meslek sahibi olmasını isterken onun hayali belki de sanatla uğraşmaktır. Ama aileden gelen baskı onun gerçek tutkularını keşfetmesini engeller. Bunun sonucunda birey başkalarının onayını kazanmak için çabalar. Ancak bu çaba tatminsizlikle sonuçlanır. Çünkü başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşamak kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi unutturabilir. Bu noktada kendinize şu soruyu sormalısınız. Kimin için çabalıyorum? Eğer cevabınız başkalarının mutluluğuysa bu zincirleri kırmak için adım atma zamanı gelmiştir. Stoacı filozoflar kontrol edemediğimiz dış faktörlere bağımlı olmaktan kaçınmamızı öğütler. Epiktetos'un dediği gibi sadece kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Dışarıdaki baskılar değil, onlara verdiğin anlam seni yönetir. Bu öğüt, kendi isteklerinizi ve mutluluğunuzu merkeze koymanın ilk adımıdır. Gerçekten ne istediğinizi anlamak için kendinize zaman ayırmalısınız. Hayatınızdaki her beklentiyi sorgulamak, bu zincirlerden kurtulmanın yolunu açar. Meditasyon, günlük yazıları veya sessiz bir yürüyüş gibi pratiklerle içsel dünyanızı keşfetmek bu süreçte size yardımcı olabilir. Ayrıca kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu almak size daha güçlü bir özgüven kazandırır. Bu zincirlerden kurtulmanın zorlu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın, özgürlük kendi yolunuzu seçme cesaretiyle başlar. Gerçekten ne istediğinizi sorgulayarak bu zincirlerden kurtulabilir ve kendi hayallerinizin peşinden gidebilir misiniz? Disiplin eksikliği, yapbozun kaybolan parçası. Başarı sadece büyük hedefler belirlemekle değil, bu hedeflere giden yolu adım adım inşa etmekle ilgilidir. Ancak disiplinsizlik bu sürecin en büyük düşmanıdır. Çoğumuz kısa vadeli zevkleri uzun vadeli hedeflere tercih ederiz. Telefonumuza gelen bir bildirim bizi saatlerce ekran başında tutabilir. Peki ya o kaybedilen zaman? Stoacı filozoflar her anımızın kıymetli olduğunu vurgular. Günlük alışkanlıklarınız sizi hedeflerinize yaklaştırıyor mu yoksa sürekli ertelemeye mi itiyor? Disiplin zorlu bir egzersiz gibi görünse de başarıya ulaşmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Disiplin eksikliği hayatın küçük detaylarında başlar. Sabah erken kalkmak yerine alarmı ertelemek, yapılması gereken bir görevi sonra yaparım diyerek bırakmak, tüm bunlar hayatınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. Marcus Aurelius der ki, bir işi ertelemek, o işi tamamlamaktan daha fazla enerji tüketir. Çünkü ertelediğiniz her görev zihninizde bir yük olarak kalır ve sizi sürekli tedirgin eder. Disiplin geliştirmek, bir kası güçlendirmek gibidir. İlk başta zor görünür, ancak zamanla doğal bir alışkanlık haline gelir. Örneğin, her gün aynı saatte çalışmaya başlamak veya düzenli olarak bir hedef için zaman ayırmak, disiplini hayatınıza dahil etmenin küçük ama etkili adımlarıdır. Stoacılar, disiplinin aynı zamanda özgürlüğün anahtarı olduğunu söylerler. Çünkü disiplin, sizi kısa vadeli arzuların esaretinden kurtarır. Bir marangoz düşünün, her gün aynı özeni göstererek çalışır, sabırla ahşabı işler. Ancak o özen gösterilmezse, ortaya çıkan eser kusurlu olur. Hayat da böyledir. Disiplin olmadan hayalleriniz birer taslak olarak kalır. Tamamlanmamış eserler gibi potansiyelinizi gerçekleştiremeden yarım kalırsınız. Disiplinsizlik sadece fiziksel hedeflerde değil, zihinsel ve duygusal alanlarda da kendini gösterir. Örneğin, olumsuz düşüncelerle baş etmek için çaba göstermemek, sürekli aynı döngüde kalmanıza neden olabilir. Stoacılar, zihinsel disiplini geliştirmek için düzenli olarak düşüncelerimizi gözden geçirmemizi önerir. Gün sonunda kendinize şunu sorabilirsiniz. Bugün yaptıklarım beni hedeflerime yaklaştırdı mı? Disiplin bir beceridir ve bu beceri tekrar ve kararlılıkla güçlenir. Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirerek ve küçük değişikliklerle başlayarak disiplini hayatınıza entegre edebilirsiniz. Her gün kendinize bir söz verin ve o sözü tutun. Çünkü disiplini inşa etmek, başarıyı inşa etmekle eşdeğerdir. Başarısızlık yolculuğun bir parçasıdır. Ancak bu yolculukta asıl önemli olan kendinizi tanımanız ve hedeflerinize giden yolda ne kadar kararlı olduğunuzdur. Hayatta başarı bir varış noktası değil, bir süreçtir. Kendinizi keşfetmeye, korkularınızı aşmaya ve disiplinli bir şekilde ilerlemeye adadığınızda gerçek başarıya ulaşabilirsiniz. Videonun başında söz verdiğim gibi, işte başarıya ulaşmanın en güçlü yöntemi. Her sabah kendinize şu soruyu sorun. Bugün beni hedefime yaklaştıracak ne yapabilirim? Bu soruyu cevapladıktan sonra o adımı atmaktan vazgeçmeyin. Çünkü her küçük adım büyük başarıların temelini oluşturur. Unutmayın, başarı bir günde gelmez. Disiplini ve sürekliliği gerektirir. Ayrıca başarı yolunda zihinsel dayanıklılık geliştirmek de önemlidir.
Marcus Aurelius'un dediği gibi zihin her şeyin başladığı yerdir. Dış dünyadan önce kendi iç dünyanı kontrol et. İç huzurunuzu koruyarak ve net bir zihinle hareket ederek en zorlu hedeflere bile ulaşabilirsiniz. Eğer bu yolculukta öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşarak onlara ilham vermek isterseniz, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür içeriklere devam etmemizi isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdi size bir soru. Bugün başarı yolunda hangi adımı atacaksınız?